Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Almanya'nın en sevilen kurabiyelerinden bir tanesi olan Nussk'in tarifim var. Nusskin fındık üçgenleri demek ama ben bu sefer kare olarak sizlere sunum ettim. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Fazla vakit harcamadan bu güzel tarifime hemen geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. 130 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yoksa eğer margarin de kullanabilirsiniz bu tarifte. Bu malzemelerimizi güzelce el çırpıcısıyla önden bir çırpalım. İki buçuk su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Öncelikle 2,5 su bardağı un ekledim. Hamurum biraz cıvık oldu. Ek olarak yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş oldum. Bazen yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu farklılıklar oluşabiliyor. O yüzden unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve elimle güzelce tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize elimizle güzelce yayalım. Dilerseniz bu aşamada 2 yağlı kağıdın arasına hamurunuzu koyarak merdane ile açıp tekrardan tepsiye koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi elinizle de bastırarak kolayca şekil verebilirsiniz. Hamur kolayca şekil alabilen bir hamur kıvamı olduğu için ben bu şekilde daha kolay geldiğinden dolayı böyle yapmak istedim. Daha sonra küçük bir merdane ile de hafifçe düzledim. Hamurumun üzerine fındık ezmesi ekliyorum. Tabii ki alternatif olarak reçel, bal ekleyebilirsiniz. Normalde orijinalinde çilek reçeli veya kayısı reçeli marmelatı ekleniyor. Ama bu şekilde sürülebilir çikolata veya fındık ezmesi, fındık kreması da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. 4 yemek kaşığı kadar fındık kreması ekliyorum. Reçel sürmek istediğiniz zaman yine aynı ölçüde 4 yemek kaşığı reçel sürebilirsiniz. Hemen şimdi kurabiyemizin üzeri için fındıklı harcımızı hazırlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 125 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımızı ekledikten sonra 4 yemek kaşığı su ekliyorum. Tereyağı ve suyu güzelce ısıtalım. Tereyağı ve su güzelce ısındıktan sonra hemen diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bu aşamada 250 gram fındığı iri çekilmiş bir şekilde hazırlayalım. Tereyağımız bu şekilde kaynadıktan sonra yarım su bardağı toz şekeri ekleyelim ve 250 gram çekilmiş fındık ekleyelim. 2 paket toz vanilya ekleyelim ve bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırdım. Toz şekeri eridikten sonra bütün malzemeler iç içe geçtikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Fındıklı iç harcımızı hazırladık. Şimdi kurabiye hamurumuzun üzerine fındıklı harcımızı dökelim. Her yerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla yayalım. Bu kurabiye oldukça kolay ve bir o kadar da bereketli. Bir tepsi kurabiyeler elde ediyorsunuz. Ben normalde üçgen şeklinde kesmedim. Kare olarak hazırladım. Kare olarak hazırladığımda 24 adet kurabiyeler elde ettim. Eğer ortasından çapraz çizgi çekip üçgen yapsaydım 48 adet kurabiyelerim olacaktı. Dilerseniz üçgen şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda, alt üst fırın ayarında kurabiyemizi pişirelim. Üzeri güzelce kızarana kadar ve tabanı da aynı şekilde kızarana kadar pişirmeye özen gösterelim. Ben fırınımda 15 ila 17 dakika aralığında tuttum. Güzelce kızarttım gördüğünüz gibi. Fırından çıktıktan sonra hemen ilk sıcaklığı geçsin, sonrasında bıçakla dilimleyelim. Çok sıcakken dilimlerseniz kırılmalar, çatlamalar olabilir. O yüzden soğumasını beklerseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu şekilde bıçakla dilimler halinde kesiyorum. Kareler oluşturduktan sonra çapraz olarak kesip üçgen şeklini verebilirsiniz. Ben üçgen şeklinde yapmadım, kare şeklinde yaptım.
Tam bu aşamada benmari usulü çikolatalarımızı da bir yandan eritelim. Sonrasında hemen kurabiyelerimizin kenar kısımlarını çikolataya batıracağız. Tarifimde toplamda 180 gram sütlü bitter çikolata karışımı kullandım. Dilerseniz sadece sütlü veya sadece bitter olarak da yapabilirsiniz. Vermiş olduğum çikolata ölçüsü bu kurabiyenin, yani tepsinin yarısına yetiyor. Yarısını ben sade olarak hazırladım. Özellikle çikolata eritmedim. O şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer hepsinin kenarlarını çikolataya bulayacaksanız biraz daha çikolata ekleyebilirsiniz. Şimdi tepsimin yarısındaki kurabiyeleri çikolataya, dört köşesini de batırıyorum. Bu şekilde hazırlayalım. Kurabiyemizin kenarlarını çikolataya batırdıktan sonra buzdolabında kenar kısımlarının donmasını sağlayalım. Sonrasında sunum edebilirsiniz. Ben sade haliyle de çok sevdiğim için hepsini çikolataya batırmadım. Yarısı çikolatalı, yarısı da sade olarak hazırladım. Bence mutlaka sade olarak da denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Yakından da gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu. İnanın kurabiyenin dokusu muhteşem. Kurabiye hamurunun kıvamını da çok beğeneceğinizi şimdiden söylüyorum. Üst harcındaki fındıkla da uyumu şahane oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler kurabiyenin yakından iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tarifleri kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız birlikte sohbet etmiş oluruz. Teker teker yorumlarınıza cevap veriyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.